Merhaba, ben Serli. Tasarımcıyım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Seramik bölümü okudum ama sonrasında hayat beni modaya sürükledi. Bugün Büyükdere'deyiz. Büyükdere çok eski bir semt. Benim de dedelerim Büyükdereliydi. Onun için buraya çok sık gelirdik. Her zaman buranın o doğal dokusu, ahşap evleri, yokuşları beni çok etkilerdi. Çünkü çocukluğumda adalarda geçti. Kınalı Adalıyım. Onun için burası da bana hep orayı hatırlatırdı. Ve evlenip kendi evimize geçeceğimiz zaman ilk aklımıza Büyükdere geldi. Ben 4 katlı tarihi bir evde oturuyorum, ahşap. Burası 120 yıllık bir ev. Buraya geldiğimde açıkçası biraz ürktüm ama buranın o tarihi yapısı beni çok etkiledi. Mesela giyotin pencereleri orijinal, kapıları çok yüksek, yüksek tavanlı, işte kapılar bir o kadar eski. Mesela parkeleri gördüm, ilk başta korktum çünkü böyle 3 metrelik uzun meşe parkeleri var ve araları boş. Aralardan bazen alt katı görüyordum. Diyorum ki burası nasıl, yani nasıl olacak? Sonra bizim çok sevdiğimiz bir ustamız var, ailemizin marangozu diyeyim. Metin Bey, Metin abi ve abisi İbrahim Bey bu tip tarihi binaları onaran bir aile dostumuz. Onlar geldiler ve İbrahim abi bana anlattı. Dedi ki Serli, burası yaşayan bir ev. Bu ahşap evler böyledir. Bunların arasında 15 santimlik hava boşlukları vardır. Karkaslar üzerine bu ahşaplar kurulmuştur ve evin içinde sürekli bir hava sirkülasyonu vardır. Yani burası yaşayan bir ev. Seninle beraber ahşap da yaşar, genleşir, aralıkları açılır, şey olur. Mesela bu bayağıdır oturulmamış bir evdi. Bir 10 yıldır boştu. Ve biz eve geldiğimizde her tarafı boyattık, işte restore ettik falan. Sonra bütün yerler çatlamaya, araları açılmaya başladı. İbrahim abi dedik işte bak sizinle beraber evde yaşamaya başladı. Yaşıyor. Bu da benim için çok güzel bir şey oldu aslında. Bizimle beraber evde kendi içinde tekrar yenilendi. Tekrardan doğmuş gibi. Şu anda evin salon kısmındayız. Salon ama tabii ki sürekli yaşadığımız bir yer. Oturma odası aynı zamanda. Ben ilk geldiğimde biraz aslında şöyle hissediyordum. Koltukta falan oturduğumda pijamayla falan çok fazla oturamıyordum. Çünkü o kadar yüksek tavanlıydı ki sanki evimde değil başka bir yerdeymişim gibi. Giyinmem gerekiyormuş gibi hissediyordum. Avizelerde bayağı zorlandık. Avizeleri uzatmakta diyoruz ki ya yeter bu kadar uzunluk. 1 metre, 1,5 metre. Ama ne koyduysak yetmedi. Yani bu eve ne eşya koyarsak yuttu gibi aslında. Bu kütüphanem Mudo'dan. Bu sehpamızı çok sevdiğimiz bir ustamız var. Avize ile birlikte Antranik Usta o yaptı. Koltuğum yine çok rahat bir şey seçtim. Nordenstüt Deniz Hanım yapmıştı. Ve bu koltuklarımı da bir ahşap ustası, bir marangozumuz yaptı. Evin genelinde beyaz, bej ve krem tonları daha çok kullandım. Genellikle o şeyi seviyorum, o bembeyaz halini seviyorum evin.
Burası mutfak, evimizin mutfağı. En çok vakit geçirdiğimiz yerlerden bir tanesi. Aslında evde böyle bir mutfak kısmı falan yoktu. Bu ahşap evlere gittiğiniz zaman göreceksiniz. Böyle genellikle kat 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 ayrılmış hepsi. Bütün katlarda bir yaşam var. Genellikle kalabalık aileler yaşamış hep. Bir katında bir aile, bir katında bir aile gibi. Bazen büyük bir yani akraba olan insanların bir araya geldiği, bazen de komşu fakat akraba gibi olmuşlar zamanında. Çok bunların hikayesini duyuyoruz ve genellikle evdeyken de bu hikayeleri aslında kafamın bir yerlerinde hayal ediyorum. Aslında daha önce kimler yaşamıştır? Eski evlerde tesisat ya da işte tadilat yapmak çok çok zor. Çünkü ince ince, yani duvarlar çok incecik, çıtalar üzerinde incecik bir ağ ve sıvadan oluşuyor. Ve 15 santimlik bir boşluk var. Tekrardan öyle bir duvar var. Aslında çok boş, yani böyle bir mutfak dolabı taşıyabilecek ya da işte büyük büyük eşyaları taşıyabilecek bir yerler değil. İçinden boru geçebilecek. O en zorlandığımız kısım oldu. Manolya ağacı en sevdiğim ağaçlardan bir tanesidir. Kızım Pera'nın da öyle. Ve buraya geldiğimizde camın önünde çok eski, yani kaç yüzyıllık bilmiyorum, bir manolya ağacı vardı. Onun için Pera'nın odasını da manolya ağacına bakan odayı seçtik. Yemek odasını da ve mutfağı da aynı şekilde, bu şekilde karar verdik. Burası böyle olsun diye. Bizde her şey masada konuşulur. Bütün tartışmalar, bütün güzel anılar, bütün alınan kararlar hepsi masada alınır. O gün nasıl geçti, neler yaptık, her şey masada konuşulur. Yani bizim evde aman bugün de geçiştirelim, elimize birer tepsi alalım, işte birer tane sandviç yapalım gibi bir şey yok. Ya sandviç de yiyeceksek masada yeriz. Ve masa kültürü, yemek kültürü bizim için çok çok kıymetlidir. Burayı yaparken de yine en önemli şey içinde rahat edebileceğimiz, estetik olarak bizim gözümüze güzel gözüken bir mutfak oluşturmak. Burada çok güzel gözükmeyen bir kombimiz vardı. Bu kombiyi kapatmak için böyle bir ahşap giydirme yaptık. Ama çok da işimize yaradı. Altı kiler gibi kullanıyoruz. Burada da bu güzel bir obje olarak kaldı. Sonrasında da rafları ve diğer aksesuarları, mesela işte Çukurcuma'dan eski eczacı dolabını baharatlık yaptık. Orada yine aynı şekilde eski aksesuarları kullandık. Ben sürekli elimin altında bir yemek kitabı olmasını severim, danışman gibi. Onun dışında yine elimin altında olsun diye böyle bir sehpa gibi ya da raflı bir üniteyi çok istedim. Çünkü mutfağa girerim, önce bu hurdanlığımı yakarım içine aromatik yağlarla. Sonra radyomu açarım. O bütün gün açıktır bende ve sonra da kahve makinesini ya da çayın tuşuna basarım. Mutfak kapısının tam arkasındaki bölmeye bir kiler dolabı gibi ve üstüne günlük kullandığımız tabak, çanak vesaire şeyleri koyduk. Eşyaları toplarken şuna dikkat ediyorum. Aslında çok hayatım boyunca biriktirdiğim, yani kendi hikayelerim var bu biriktirdiklerim içinde. Gezip gördüğüm yerlerden, aileme ait olanlar, arkadaşlarımın hediye ettikleri, hepsinin bir hikayesi var aslında. Genellikle antika pazarlarını, Bomonti'deki Feriköy antika pazarı çok fazla uğradığım bir yerdir. Oralardan çok fazla eşya topluyorum. Mesela masam da Horhor'dan, sandalyelerin hepsi ayrı ayrı yerlerden. Yine antika pazarlarından, Horhor'da gördüğüm yerlerden. Bir tanesi Pera'ya göre hatta küçük boy bir tonet. Onu gördüğümde çok heyecanlanmıştım. İlk aldığım eşyalardan birisi bu eve. Buzdolabı yine öyle buraya biraz daha yakışsın istedik. Onun için eski bir buzdolabı görünümünde de olsun istedik. Onun dışında yapmış olduğum kendi seramiklerim ve kendi sunum
şeylerimi kullanıyorum. Onlar da benim hayal ettiğim ve hepsini severek kullandığım ürünler. Burası evimizin hol kısmı. Salonla mutfak arasında bir geçiş aslında. Bu evin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu geniş koridorları. 3 katta da bu geniş koridorlardan var ve benim çok işime yarıyor bu geniş koridorlar. Tavan da yüksek olduğu için ve koridor geniş olduğu için çok fazla eşya kaldırıyor. Burada da benim mutfak dolaplarımın üst dolapları olmadığı için burada bana çok yardımcı bir niş oldu. İçinde bütün mutfak eşyalarım var. Bardaklar, tabaklar, servis sunum tabakları. Her şeyim burada. Aslında kalbin mutfağı burada. Devamı gibi. Onun dışında evimizin en güzel aksesuarlarından bir tanesi bence merdiven. Merdiven orijinali gibi, yani 120 yıl önce nasılsa o şekilde korunmuş. Biz sadece boyadık. Benim küçük bir kızım var. Bundan önce doğduğu evde de merdivenli bir evdeydik. Bizi ilk başta korkuttu. Sonrasında doğal şeylerden çok fazla korkmamamız gerektiğini öğrendim. Yani biz evet bu merdivenli bir evde yaşıyoruz. Evet, büyük bir çocuğun düşmemesi lazım. Fakat o tehlikeyi ona anlattık. Tecrübe etti ve Pera'yı daha bugüne kadar hiç merdivenden düşürmedik. Kendi de düşmedi. Burada minik bir banyo var. Evin yatak odasındayız. Burasını yatak odası olarak seçmem, Pera'ya manolya ağaçlı olan yeri vermek istedim. Çünkü o manolya ağacını çok sevdi ve onunla birlikte uyanıp onunla birlikte masallar anlatarak uyumak ona çok daha iyi geldi. Bu tarafta bizim odamız oldu. Bunun önünde zaten minik bir balkonu var. Yandaki komodini gene bu eve taşınırken bir internet sitesinde gördüm. Bir antika sitesinde. Oradan aldım. Ta Ankara'dan kapımın önüne kadar geldi. Bu yatak örtüsünün beyaz işleri bana kayınvalidemden hediye. Onun da annesinin çeyizindeymiş. Çok sevdiğim bir arkadaşımın annesi, Araksit Antik, Selin'in annesi, bana bunu bir araya getirdi bu şekilde. Burada bir tane gardırobum var. Eski evimde bir giyinme odam vardı. Oradan getirdik. Bize yeterli geliyor. Çünkü bu evin en alt katında da bir ardiye bölümümüz var. Orada genellikle ayakkabılarımız, montlarımız, işte çamaşır makinemiz, kurutmamız, her şeyimiz, valizlerimiz falan orada. Kapalı bir yerde temizlik malzemelerimiz temiz bir şekilde duruyorlar. Onun için burada sadece günlük giydiğimiz kıyafetlerimiz var. Onun için bu dolap bizim için yeterli. Burası evin en üst katı. Yatak odası, yine bir hol, banyo ve Pera'nın odası var burada.
Bu holde en sevdiğim kısım, nostaljik bir kısım yine burada da var. Burada eski bir kütüphane var. Bu kütüphanenin içinde babaannemin klasik romanları var. Rus yazarların klasikleri var. Ve anneme o dönemde demiş ki bunlar kızların tek tek buradan okusunlar diye. Ben de çok seviyorum. Hem böyle çok çok eski kitaplar, kokuları çok güzel. Hem de babaannem içine küçük küçük notlar almış. Onu da çok seviyorum. Ve burada bir de çok sevdiğim Wedgwood koleksiyonum var. Mavi Wedgwood'larım. Bu örtüyü bana anneannem ölümünden çok kısa bir süre önce ördü. Düğün hediyesi olarak ördüğü her anı hatırlıyorum. Adadaki evde salıncakta ördü. Ve gerçekten çok yaşlıydı. 92 yaşındaydı. Görmekte zorlanıyordu ve gerçekten çok el işçiliği olan bir şeydi. Hatta onun burada örerken fotoğrafını da çekmişim. Onu da bunun üstüne koydum. İyi ki de çekmişim. Burada makrame terapiye yaptırmıştım. Bir salıncak Pera'ya ufakken yaptırmıştım. Pera şu an 5 yaşında. Hala kullanıyoruz. Hala en sevdiği aksesuar evdeki. Ben burada oturuyorum. Elime bir kitap alıyorum. Bazen Pera'nın da hoşlandığı bir kitabı Pera eline alıyor. Hafif bir müzikle, orada da bir radyomuz var, çalışıyor. Burası bizim dinlenme alanımız gibi. Buradan banyoya giriyoruz. Banyomuzda Vitra'nın Retro Mix serisini kullandık. Duşakabinimiz yine Vitra'dan. Diğer şeyler de yine benim her zamanki gibi her yerden topladıklarım. Çok küçük bir yer zaten. Çok fazla eşya alan bir yer değil. Onun için pratik bir şekilde dekore ettik. Şimdi burada minik bir banyo dolabımız var. Havlularımız, kremlerimiz. Burada da rahatlıkla banyoda ihtiyacımız olan şeyleri açıp kullanabiliyoruz. Burada minik bir misafirimiz var. Pera'nın oyuncak fare evi. Orada da çok güzel masallar çıkıyor bize. İşte fare bugün nerede? Fare alışverişte, fare evinde uyuyor gibi. Ve buradaki basamaktan da Pera'nın odasına geçiyoruz. Duvar kağıdını gerçekten çok seviyorum. İçinde resmen bir masal anlatılıyor. Her günde Pera ile ayrı bir masal hayal ediyoruz bu duvarda. Gene Pera'nın çok böyle ışık alan bir yerde yatağı var. Onun dışında burada eski bir gardırobu var. Bu gardırobu biz aldık ve daha sonra boyadık, bu hale getirdik. Pera'nın odasında bir de Dyson'ın nemlendiricili hava temizleyicisini kullanıyorum. Çünkü Pera'nın hemen yatağının yanında bir kalorifer var. Ne kadar da kıssak onun bir sıcaklığı oluyor ve gece kurumasını, o burnunun falan kurumasını engelliyor. Onun için çok gönlümüz rahat bir şekilde bu aleti kullanıyoruz. Hem nemlendiriyor hem de nemlendirirken havayı temizliyor. Evlerimizde havanın kalitesini etkileyen çok fazla etken var. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu istenmeyen havadaki partikülleri yakalayıp otomatik olarak tekrardan havayı temizler hale getirmesi ve bunun altında çok büyük bir su tankı var nemlendirme özelliği için. Bu su tankı çok büyük olduğu için öyle çok kısa sürede de değiştirmenize gerek kalmıyor. Onun için bir de en güzel özelliklerinden bir tanesi uzaktan kumanda ediliyor olması. Siz evde yokken bile havanın seviyesini ölçüp kontrol edip kendisi çalışabiliyor. Pera'nın oyuncakları, oyuncak mutfağı, Gökçeada'daki bir antikacıdan aldığımız minik bir duvar kilimi var. Ve de Pera'nın kütüphanesi var. Pera'nın kütüphanesi de eğlenceli bir kütüphane. Burada en çok ulaşmayı sevdiği kitapların daha boyu kısa yerlere koyduk. Maylek fareler gerçekten bence kendime aldığım oyuncaklardan bir tanesi aslında. Pera'dan çok kendim için alıyorum onları. Bu minik kutudaki fareler benim oynamayı en sevdiğim oyuncakları Pera'nın.
Burası bizim yemek odamız. Yemek odası aslında salamanje. İşte her zaman benim çocukluğumda aşina olduğum bir kelime. Çünkü bizim yemek odamız yoktu oturduğumuz dairede. Fakat babaannemin ve anneannemin yemek odaları vardı. Özellikle babaanneminkini çok net hatırlıyorum. Bu eve geçtiğimizde istedim ki babaannemin o evindeki aslan ayak masa gibi bir masa ve etrafında onunki gibi sandalyeler ve bu masa sandalyeyi de yine Horhor'dan bir antikacıdan aldım. İçinde o zamanın bayağı tanınan bir ustasının imzası çıktı. Bir pirinç bir plaka üstünde Mutafya'nın imzası. Sandalyelerde takımı değil, bambaşka bir yerden. Kolçaklı sandalyelerde bambaşka bir yerden. Ama böyle burada hepsi bir araya geldi. Hatta masayı satan yaşlı hanımefendi satarken şöyle demiş: benim çok güzel günlerim geçti. İnşallah çok güzel bir eve gider ve orada da güzel sofralar kurulur diye. Bunun da böyle bir hikayesi var. Benim için çok özel. Burada yine Deniz Hanım, Norden Süt benim için bu iki dolabı tasarlamıştı. Bunun üstündeki objelerin hepsi her biri bir yerden alındı ve topladığım şeyleri de bu şekilde tamamen gözüme güzel gözükecek şekilde dizdim onları. Burada avizem benim bir yıl kadar bekledim o avizeyi. Tea Time bu avizenin ismi. Antika bardaklardan oluşuyor ve gümüş bir çay takımı seti aslında. Biz onu bir şekilde bir araya getirdik. Bu aslında Anthropologie'nin bir avizesi. Ben bir yıl kadar bekledim onu. Sonrasında da ben kendim mutfaktaki avizeyi, çatal, bıçaklar ve bardaklarla buradaki aplikleri ona göre tasarladık. Antrenik Usta da hayata geçirdi. Eski evimizde şömine ve şöminenin içinde sobamız var, döküm sobamız vardı. Burası eski bir ev olduğu için çok öyle bir şömine ya da soba bacası yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü buralar birinci derece tescilli tarihi eser diye geçiyor ve en ufak bir çivi çakmanız, renk değiştirmeniz bile sorun buralarda. Onun için biz bu şekilde ayrı ayrı kullandık. Şöminemizin bir parçasını buraya getirdik. Sanki burada bir şömine yanıyormuş havasında olsun diye. Sobamız da orada duruyor. Belki bir gün bir yerde tekrardan yanarlar. Buradaki aksesuarlarım, bunlar bana yine babaannemden kalma, anneannemden kalma çatal bıçaklar. Ben bunları burada aksesuar olarak böyle değerlendirmek istedim. Bizim her katta dediğim bu koridorlarımız vardı zaten. Burada da beni en çok kurtaran yanı şu büfem oldu. Büfenin içinde bütün eşyalarım, mutfak eşyalarım, servis için gerekli olan şeyler var. Her katta minicik minicik küçük küçük tuvaletler var. Bu evin özelliklerinden bir tanesi de o. Böyle kutu gibi minnacık küçük tuvaletler yapmışlar. Burada da şöyle bir kapı var. Bu kapı aslında çok çok sevdiğim bir kapı benim. Burası eski evlerde dediğim gibi farklı farklı aileler yaşıyormuş buralarda. Bu aslında daire kapısı gibi de kullanılıyor. Bu kapıyı kapattığınız zaman üst katla alt iki kat arasındaki bağlantı da tamamen kesilmiş oluyor. Burası giriş katındaki odalarımızdan bir tanesi. Bu odada daha çok televizyon seyredip oturmayı tercih ediyoruz. Eşimin daha çok vakit geçirdiği bir oda bu. Dediğim gibi evimiz katlı olduğu için ve biz bütün yani 3 kişilik bir aileyiz ve bir de köpeğimiz var. Hepimizin kendine ait bir dünyası var aslında. Onun için herkes bir arada olmayı seviyoruz. Özellikle yemek saatlerinde, yemek masalarında. Fakat onun dışında da herkesin kendine ait bir köşesi var bu evde. Burası eşimin köşesi. Koyu tonları tercih ettik burada. Koyu ceviz rengi eşyalarımız var. Mehmet'in, benim dedemden kalma bir piknik pikabımız var. Normalde bir de dual pikabı var Mehmet'in burada. Daha çok plak dinliyoruz, televizyon izliyoruz. Vakit geçirdiğimiz, sevdiğimiz bir yer.
Buradan aşağıya ardiye katına iniliyor ve benim orada küçük bir atölyem var, seramik atölyesi ve kızımla beraber bir takım şeylerimizi yaptığımız ve de işte bütün evimizin yükünü kaldıran bir yer aşağısı açıkçası. İşte çamaşır makinemiz, kurutmamız, işte fazlalık eşyalarımız, kiler olarak kullandığımız montlarımız, işte botlarımız, valizlerimiz, her şeyimizi aşağıda saklıyoruz ve bu kapıyı kapattığımızda orayla da bağlantımız gidiyor. Bu kapıyı kapattığımız zaman bu aslında daire kapısını kapatmışız gibi. Çünkü burası yani eski bir apartman girişi gibi aslında. Çok çok yüksek tavan. Normal evimizdeki kod farkından dolayı tavandan daha da yüksek. Ve bu mermer merdivenler, mermer giriş gerçekten de evin en sevdiğim yerlerinden bir tanesi. Burada hazırlanıyoruz. Girdiğimizde bütün döküntümüzü burada bırakıyoruz. Ve de buradan yukarı çıkıyoruz. Ve bu cam kapı da gerçekten eve vurulma sebeplerimden bir tanesi. Çünkü yani gerçekten çok nostaljik bir hava veriyor ve bu şu anda göreceksiniz, kapının tam üstünde çok güzel renkli bir vitray var. Ben normalde renk çok fazla sevmem hayatımda ama oradaki gün ışığıyla birlikte o vitrayın yansıması bana çok güzel şeyler hatırlatıyor. Ben hep kendimi huzurlu hissettiğim evlerde yaşadım. Bu yönden çok şanslıyım. Fakat bu eve taşındıktan sonra şunu da öğrendim. İnsanın kendi kozasında, kendi çatısının altında kendi masalını yazması ve kendi huzurunu oluşturması aslında kendi içiyle alakalı bir durum. Çok da fazla duvarların, işte eşyaların çok bir önemi yok. Eğer içinde huzurlu, sağlıklı, mutlu olduğunuz her yer sizin kozanız ve eviniz ve bence en güzel ev, en güzel dekore edilmiş ev, sevgiyle, huzurla, sağlıkla oturulan, keyfi çıkarılan evler. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.